Yağmur çamur olmasına karşın bakar mısınız? Etraf nasıl hareketli. Sol tarafta bütün mekanlar neredeyse dolu arkadaşlar şu anda. Hatta bu mekanın önünde uzun kuyruklar başlamış. Güney Kore'yi seviyorsun, her şey yolunda. Evet. Normal. Süper. Ben yeni geldim, Japonya'dan geldim. Bir gün oldu. Geziyorsun. Geziyorum. Sana hayat güzel ya. Eyvallah, eyvallah. Arkadaşlar ben yemeğimi aldım. Şöyle bakın sizlere göstermek istiyorum. Et tavuk karışık kocaman bir ekmek geldi. Şurada kolam var. Şuradan aldım. Sınırsız bir şekilde içebiliyorum. Bir de yanında patates kızartmam var. Toplamda ben bunlar için Güney Kore'den, Seul'den selamlar arkadaşlar. Sizlere güzel bir video çekme amacıyla şu anda dışarı çıktım. Şöyle bakın, bu arada Koreliler de aynı Japonlar gibi bu tarz restoranları seviyorlar. Aslında Japonlar gibi dedim yahut biraz daha bana Vietnam'ı andırdı. Biraz daha Vietnamvari bu restoranlar. Japonya'da biraz daha böyle ufak restoranları görüyorduk. Sizlere bir gece videosu çekmek için, güzel bir gece videosu çekmek için Itaewon'du sanırım, yanlış telaffuz ediyorsam kusuruma bakmayın. Oraya geldim arkadaşlar. Buranın en hareketli gece hayatının yaşandığı bölge yani. Fakat şanssızlıklar yakamı bırakmıyor. Biliyorsunuz bir şanssızlık gelince hemen böyle arka arkaya diğerleri de gelir. Genel bu bir kuraldır zaten. Yazılı olmayan bir kuraldır. Öncelikle almış olduğum e-sim hem çalışıyor hem çalışmıyor. Mesela WhatsApp'tan bir mesaj yolladığın zaman gidiyor. Fakat sosyal medya hesaplarımı yenilemiyor. Mesela Instagram sayfamı. Yine aynı şekilde haritalarda problem yaşıyorum. Haritaları bir türlü kullanamıyorum yahut çok geç yükleniyor. Bir de yetmezmiş gibi bu problemle boğuşurken Google haritalar zaten iyi çalışmıyor. Onu da önceki vlogda söylemiştim. Hani o problemimiz zaten cepte duruyor. Bir de arkadaşlar bizleri yağmur karşıladı. Yağmurlu bir Seul akşamına şu anda yelken açtık. Hemen ne yaptım? Kendime bir şemsiye aldım. Japonya'daki şemsiyemi en son kaldığım hostelde bırakmıştım. Havalimanında belki problem olur diye kabin bagajı noktasında. Kendime buradan bir şemsiye aldım o sebeple. Yani sizlerle bugün yine Seul gece hayatını çekeceğiz. Sizlere göstereceğim. Fakat yağmurlu bir Seul gece hayatı olacak. Bu seferlik de böyle olsun. Bakalım nasıl bir atmosfer, nasıl bir ortam bizleri karşılayacak. Şimdi yavaş yavaş oraya doğru gitmeye çalışıyorum. Burada böyle gece hayatının en yoğun, en güzel yaşandığı bölgeye. Burayı arkadaşlar nereden hatırlayabilirsiniz? 156 tane Koreli genç Halloween partisinde bir sokakta sıkışıyordu. Orada hayatlarını kaybediyordu. Yine sayısız, yaklaşık olarak 200-250 tane de yaralı vardı. Bayağı bir gündem olmuştu bu durum. Aslında o bölgeye doğru şu anda gitmeye çalışıyorum. Solumuz şu şekilde restoranlarla, kafelerle dolu. Oldukça da güzel gözüküyor. Yine bakın buralarda da arkadaşlar et yiyebileceğimiz güzel restoranlar. Bakın bir de gece çekimini açmayı unutmuşum arkadaşlar. Kullandığım kamerada gece modu var benim. Gece modunu açınca daha güzel gözüküyor. Şimdi de gece modunu açtım. Bu ufak bir terslik, bir problem yaşamayız. Şuralarda ben de bu arada çok açım. Merkezi noktalarda bir şeyler sizlerle deneriz. Kameram su geçiriyor. Normalde şemsiye almayacaktım fakat bu çekimi gerçekleştirmek adına şemsiye almak durumundayım arkadaşlar. Bir de bakın tam bir turist gibi çıktım. Tişörtüm var üzerimde. Polarımı alacaktım, dedim ki ya hava güzel gözüküyor. Yukarıda da baktım insanlar tişörtle çıkmış. Dedim herhalde hava güzel, tişört almayayım. Ne zaman ki burada indim yağmur başladı. Kafeler falan çok şık, çok güzel yalnız.
ve kafelerin içleri oldukça dolu. Şu anda burada bir cuma gecesi. Güzel bir cuma akşamındayız. Güney Kore şu anda Türk vatandaşlarından vize istemiyor. Buraya geldiğimiz zaman KETA diye bir form var. KETA diye direkt hızlıca söylemek gerekirse. Aslında bu Tayland'ın yeni çıkartmış olduğu bir vize değil, önden bir bilgilendirme. Bakın ülkenize ben geliyorum. Şu tarihlerde geleceğim. Şurada konaklamayı planlıyorum. Dönüş tarihim ve dönüş uçağım bu şekilde gibi ön bir bilgilendirme veriyoruz arkadaşlar. Bazı arkadaşlar problem yaşıyormuş girişte. Ben yaşamadım. Herhangi bir soru sormadılar. Daha doğrusu herhangi bir problem çıkartmadılar. Ben buraya Japonya'dan geldim. Japonya'dan gelirken benden dönüş biletimi istediler. Yine aynı şekilde KETA formumu da görmek istedi. Yani dönüş biletiniz ve KETA formunuz varsa bir problem yaşamazsınız burada diye düşünüyorum arkadaşlar. Ben herhangi bir problem yaşamadım. Birazcık galiba yukarı doğru tırmanmamız gerekiyor. Aslında bunların kendi kullandığı, Güney Korelilerin güzel bir harita uygulaması var. Fakat benim eSIM'im maalesef yüklemiyor onu arkadaşlar, çalışmıyor. Umarım dönüşte bir problem yaşamam. Çünkü burası benim kaldığım yere birazcık uzak. Ben buraya otobüsle ulaştım. Halledeceğiz. Bence gideceğimiz çevre hareketli ve güzel bir nokta bizleri karşılayacak. Ben öyle hayal ediyorum şu anda. Yukarılara doğru tırmanıyoruz. Buranın yokuşluk olduğunu okumuştum. Şu anda arkadaşlar aslında böyle barlar, restoranlar, kafeler çoğaldı etrafımızda. Tahmin ediyorum ulaşmak istediğimiz bölgeye şu anda yaklaştık, ulaştık. Güzel dar sokaklardan, ara sokaklardan sağlı solu böyle restoranların, barların olduğu kısımlardan yürüyoruz şu anda. Lakin biz ne güzel Tokyo'da, Osaka'da böyle yokuşsuz, kaldırımsız, sakin gece hayatında geziyorduk. Buradaysa bizi daha farklı bir atmosfer karşıladı. Biraz daha böyle yokuşluk, diklik yerler. Ama hissiyat olarak çok güzel gözüküyor. Güzel. Çıktığımız yokuşu iniyoruz şu anda. Yalnızca şehir hissiyatı anlamında şu anda bulunduğum bölge yağmurlu bir İzmir Alsancak, yağmurlu bir gün İstanbul Fenerbahçe, yağmurlu bir gün belki Antalya Konyaaltı'nın bir arka sokaklarında yürüyor hissiyatı var arkadaşlar bende. Bilmiyorum sizler videoda nasıl hissediyorsunuz, nasıl görüyorsunuz? Fakat mesela Japonya'nın hiçbir noktasında bunu hissetmemiştim. Japonya buram buram bana, evet sen şu anda Japonya'dasın, sen şu anda bambaşka bir yerdesin, bambaşka bir kültürün, coğrafyanın, şehir planlamasının içindesin hissiyatı veriyordu. Şu an Kore bende onu vermedi, bana onu çok yansıtmadı. Tabii ki de şu anda bir ana caddedeyiz. Artık merkezi bölgeye iyiden iyiye yaklaştık. En azından navigasyonum beni yanıltmıyorsa, bana doğru bir şekilde referans oluyorsa belki bu hissiyatımız biraz sonra kaybolur arkadaşlar. Bakın böyle dar sokaklar. Biraz sonra zaten içerilere gireriz. İçerilerde neler oluyor, neler bitiyor, neler var, neler yok bakarız. İlerleyen vloglarda buranın bir üniversite şehrinin olduğu bir bölge var. Yine orası da gecesiyle gündüzüyle çok güzelmiş. Oraya da sizleri götürmek istiyorum. Bu arada bu videodan ilk defa beni izliyorsanız ben Gökberk. Dünyanın farklı noktalarına seyahat edip içerikler üretiyorum. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Bana bu şekilde destek verebilirsiniz arkadaşlar.
Şu sol tarafımız hareketliydi. Ama şöyle merkeze ışıl ışıl olan bir noktaya geldik. Oh. Neler oluyor orada yahu? Bilmiyorum. Yansıdı mı kadraja ama. Burada bakın bir sürü Türk kebapçısı, Türk dönercisi var sağ tarafımızda. Burada yaşayan arkadaşım Sinan'la konuştuğumuzda, YouTube kanalı Sinan Koh, kendisi uzun zamandır burada, bana bunu söylemişti. Bir arka sokağında dedi bir sürü Türk kebapçısı, restoranı, dükkanı var. Şu anda da görüyoruz hatta. Şöyle sağ tarafımızda. Şuradan bir çıkalım arkadaşlar. Göreceksiniz bakın. Taksim kebap, Saray Türk İş kebap, Türk İş lokum. Böyle sıra sıra dizilmiş şu anda bu Türk restoranları. Galiba bu arkadaşların problem yaşadığı sokak bunlardan bir tanesi arkadaşlar. Birçok insanın hayatını kaybettiği işte o bölgedeyiz. Halloween videolarını izledim. İnanılmaz bir atmosfer, inanılmaz kalabalık. Normalde şu anda hava bu kadar yağmurlu olmasa yine aynı hissiyatı, aynı kalabalığı buralarda da görecektik. Fakat birazcık şansımıza hava kötü arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şimdi Güney Kore deyince özellikle beni takip eden hanımefendiler hemen akıllarına geliyordur. Güney Kore kozmetik ürünleri, malzemeleri dünyada bir numara arkadaşlar. Güney Kore bu anlamda çığır açmış vaziyette. Burada olduğumu bilen birkaç arkadaşım hatta hemen şimdi orada olmak vardı. Ne kozmetik alışverişi, ne mağazalar vardır, neler yapardık orada gibi cümleleri kurdular. Abilerimiz Türktü. Ben birini uzaktan gördüğüm an anlıyorum Türk olup olmadığını. Sizde de aynı şey oluyor mu? Yoksa bu yalnızca bana özgü bir şey mi? Hareketli yerlere geldik arkadaşlar. Aradığımız gece hayatı, aradığımız hareket, eğlence buradaymış. Burada Koreli genç arkadaşlar duruyor. Şöyle yukarı doğru gidelim. Evet, hava ne kadar yağmurlu olursa olsun bakın mekanlar şu anda dolu. Renklendirme, ışık anlamında, etrafın canlılığı anlamında burayı sevdim arkadaşlar. İlk hissiyat olarak güzel geldi gözüme. Şöyle baştan şu uca gidelim, oradan da geri döneriz. Bu uçtan devam ederiz. Bak el sallıyor, ben de bana sallıyor sandım, arkadaşına sallıyor galiba. Hala sallamaya devam ediyor. Nargile çok fazla içiriyor gördüğüm kadarıyla. Şu anda Avşa Adası'nda da eskiden nargile çok fazla içilirdi. Bazı kafeler vardı, Marpuç, Ramses gibi meşhur. Benim yazları geçirdiğim yerde. Böyle şu anda bir şekilde oralara gittim arkadaşlar. Bu nargile kokusu, elmalı. Onun dışında başka nane limon güzel oluyordu. Beni direkt oralara götürdü şu anda. Koreli gençler yağmurdan kaçınmak için şu anda bu tarz böyle sol taraflara, sağ taraflara kendilerini siper etmiş vaziyetteler. Havanın böyle olmasına yalan yok. En başta bir üzüldüm. Çünkü sizlere burayı böyle güzel bir şekilde göstermek istiyordum. Fakat bence bu da bambaşka bir hava katıyor şu anda videoya. En azından ben çekerken, gezerken keyif alıyorum arkadaşlar. Farklı bir havada, farklı bir ambiyansta Güney Kore gecelerini görüyoruz şu anda. Bakalım şimdi geldiğimiz gibi ileriye doğru gidelim. İleride bizleri neler karşılayacak onları da merakla bekliyorum. Şimdi bazı arkadaşlar bana belki kızabilir. Gökberk oraya gidip Türk lezzeti mi deneyeceksin, Türk yemeği mi, bizlere daha güzel bir şeyler göstermeyecek misin diye. Haklı olabilirsiniz arkadaşlar. Fakat ben de uzun zamandır bir Türk lezzeti denemedim. Şu anda aklımdan geçen Türk lezzeti denemek ama her an fikrim değişebilir. Şöyle bu barbekü üçgenini daha güzel bir havada, daha sakin bir havada ve birazcık da seçerek yapmak istiyorum açıkçası. Şu anda çünkü birazcık
Doğaçlama gireceğiz eğer bu işi yaparsak. Şu caddeyi bir gezelim, bir bakalım. Güzel bir yerler bulursak otururuz. Olmadı arkadaşlar, Türk lezzetlerinden devam edebiliriz. Şöyle şemsiyem burada. Bu şemsiye olmasa çekim yapamıyorum. Kamera direkt su geçiriyor. Bence biz bu yağmurlu havada vlog işlerini birazcık arttıralım. Yağmurlu havada bambaşka bir görüntü oluyor. Ben şu an ekrandan görebiliyorum. Hello. Okay. What's your name? Hejin. Nice to meet you. My name is Berk. Entry is free or Enter free now. free now? Okay. Okay. Thank you very much. Maybe come back. Okay. Stay here. Bye bye. Bakın giriş arkadaşlar şu anda ücretsizmiş. Fakat gecenin ilerleyen saatlerinde benim anladığım kadarıyla belli bir miktar para vermemiz gerekiyor. Buranın şu anda hissiyat olarak nereye benzettim? Belki birazcık böyle Hanoi gecelerini yansıtıyor gibi arkadaşlar. Bakın yukarıda bir uyarı var. Not crowded diyor. Yani çok kalabalık değil diyor şu anda. Büyük ihtimalle yaşanan o üzücü olayın arkasından bu tarz uyarılar yapıyorlar arkadaşlar. Gece hayatı güzel ama gerçekten gece hayatı eğlenceli gözüküyor burada. Yine görmüş olduğunuz gibi her yerde barbekücüler. Biz Türkiye'de kendimize barbekücü deriz, mangalcı deriz. Mangalı çok severiz. Fakat ben bu coğrafyaya geldiğimden sonra asıl mangalcıların bu insanlar olduğuna karar verdim arkadaşlar. Bütün restoranları neredeyse mangal üzerine ve böyle kendin pişir, kendin ye olayı burada çok yaygın. Çok da uygun fiyatlara, makul fiyatlara bunu yapabiliyoruz. Bakın kulüpler şu anda dolmaya başlamış burada. Yine aynı şekilde bu kulüp de dolu. Kulüplerin konsepti bu, her yerde böyle bu coğrafyada. Aha da burada ben varım. Turist halimle elimde şemsiye geziyorum arkadaşlar şu anda. Bir elimde kamera. Kendin pişir, kendin ye, yanına da alkol iç. Buradaki gece kulüpleri bu şekilde arkadaşlar. Valla aslında giresim yoktu. Bakın arkadaşlar kimlik çıkarttılar. Onu da söyleyeceğim sizlere. Buradaki her kulüp sizden muhakkak bir kimlik istiyor. Japonya'da da bu böyle. Güney Kore'de de bu böyle. Genel olarak insanlar burada kimlik kontrolü yapıyor arkadaşlar. Tabi burası Japonya'ya göre bence daha güzel. Çünkü insanlar böyle birazcık caddelere, sokaklara taşmış vaziyette. Japonya'da biz hep olayları içeride görüyorduk. Ne oluyor, ne bitiyor diye. Daha doğrusu göremiyorduk. Buradaysa böyle biraz daha bizdeki gibi, Türkiye gibi insanlar şu anda dışarı oturmuş vaziyette. Güzel ya, güzel. Hello. Vallahi bakın Koreli kızlar böyle gülümsüyor, laf atıyor. En azından bir sohbet etme durumu mevcut. Güzel güzel. Beğendim ben buranın gecelerini. Benden geçer not oldu arkadaşlar. Güney Kore geceleri. İlk hissiyat olarak Japonya'dan daha samimiyiz şu anda. Artık ben uzun zamandır bu coğrafyada olduğum için böyle gittiğim yerlerde şunu anlayabiliyorum. Ben bir gece kulübe, bir bara gittiğimde oturup yanımdakiyle sosyalleşebilir miyim? Sohbet edebilir miyim? Muhabbetimizi yapabilir miyiz? Burada arkadaşlar yaparız. Çok net bir biçimde bu belli. Bakın yukarı doğru da insanlar aynı şekilde şu anda oturuyorlar. Koreyan barbekü.
Üst katta da mekanlar mevcut. Bakın burada da insanlar oturmuş. Yine barbekülerini yapıyorlar. Böyle sağda solda ileride de barlar, mekanlar mevcut. Tabii ki de aşağısı kadar değil arkadaşlar. O sebeple biz aslında hareketli kısma geri dönelim. Tabii ki de buralar özellikle cuma, cumartesi daha kalabalık oluyor. Cuma, cumartesi insanlar eğlenmek için, gece hayatını yaşamak için kendisini bu bölgeye atıyor. Sizler de fırsat yaratırsanız cuma, cumartesi buraya gelip eğlenmeyi bence arkadaşlar değerlendirin. Karşıya geçelim. Işıklar, kurallar uyuluyor arkadaşlar. Bu coğrafyalarda bir Vietnam'da uymuyorduk, bir de Tayland'da uymuyorduk. Onun dışında tabii Filipinler zaten yani hani Filipinler'de herhangi bir şekilde kuralmış, oymuş, buymuş çok yok. Vietnam'da da gerçi inanılmaz bir motor yoğunluğu vardı. O vloglardan, videolardan hatırlarsınız. Vietnam'ı özledik birazcık. Vietnam ara sıra böyle aklıma geliyor. Biri de benim burada konakladığım otelin üst katında bir Vietnam barı var. Sağ olsun Boğaç söylemişti. Boğaç'ı hatırlarsınız yine Vietnam videolarımdan. O da benimle aynı yerde kalmış. Birazcık tesadüf eseri tabii oldu. Bana söylememişti orada. Tesadüf eseri orayı bulmuşuz. Şurada büyük bir eğlence var şu anda. Tam ara sokakta gençler şu anda çıldırıyor. O dedi senin kaldığın üst yerde dedi. Vietnam barı var. Çok da eğlenceli, çok da güzel. Bakalım oraya da gideriz ilerleyen sürelerde. Koreli gençler de tarz. Onlar da giyinmeyi seviyorlar. Fakat bir Japonya değil arkadaşlar. Japonya'daki tarzı kolay kolay ben herhangi bir yerde görebileceğimizi düşünmüyorum. Özellikle Amerikan Murro'du sanırım, hafızam beni yanıltmıyorsa. O bölgedeki mekanlardaki insanlar, gençler müthişlerdi. Yine aynı şekilde Shinjuku ve diğer yerlerde. Bu arada Türk restoranları, Türk tatlıları oldukça dolu şu anda bakın burada. Demek ki Güney Kore halkı arkadaşlar seviyor Türk restoranlarını. Bayağı bir rağbet var. Gelin biz de şurada bir kebap yiyelim mi? Bakın şu şekilde şimdi Taksim Kebap'a geldik. Kolay gelsin, merhaba. 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 İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? İyi, çok şükür. 10 numara 5 yıldızım var. Süper. Video çekiyorum. Problem olur mu? Yo hiç problem değil. Tamam Ne süper. yapsan tamam, sıkıntı yok. Eyvallah. Teşekkür ettim. Bir şeyler yemeye geldim. Tamam abi. Ne tavsiye edersin? Senem abi. Aç mısın ya da biraz? Aç. Orta kararlı bir şeyler güzel olur. Tamam. O zaman şu ekmek arası da iyi. İstersen pilav üstü var abi. İstersen biraz çok gelir. Tamam. Ya da bu tost var. Peynirle beraber. Bu da yani öneriyorum. Çok güzel. Valla ekmek arası güzel olur. Ekmek arası gideyim. Tavuk mu olsun, et mi olsun, karışık mı olsun? Karışık da oluyor mu? Oluyor abi. Tamam, Karıştıracağım seni. karışık deneyelim. Değişik Tamam. bir şey olsun. Acı olsun mu? Olur, acı olur. Bir de yanında galiba kolayla patates seti oluyor. Tamam abi. Tamam. İstersen kola patates ya da ayranla patates de yapabilirim. Kola patates olur. Tamam abi. Toplam 16.800. Tamamdır. Kartla ödeyeyim. Teşekkür ederim abi. Güney Kore'yi seviyorsun, her şey yolunda. Evet. Normal. Süper. Ben yeni geldim. Japonya'dan geldim. Bir gün Japonya. oldu. Geziyorsun. Geziyorum. Sana hayat güzel ya. Eyvallah. Eyvallah. Memleket neresi? İzmir. Senin neresi? Özbekistan. Özbekistan. Evet. Aa süper. Türkçen çok iyi. Teşekkür ederim. Aa süper valla. İsmin neydi bu arada? Resul. Resul. Seninki? Gökberk benim de. Memnun oldum Resul tanıştığımıza. Gökberk. 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 Manası ne? Valla gökteki Gök şimşek gibi bir şeymiş. Dayım koymuş. Öyle bir anlamı var. Tamam. Memnun oldum abi. Ben de öyle. Çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Ben mi gelip alıyorum, siz getiriyor musunuz? Ya ben şu numara verdim ya. Bu numarayla çağıracağım seni abi. Ben aldım bu numarayı. Tamam. Seninki abi 176. Tamam, 176. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Şöyle bir restoran arkadaşlar. Arkadaşlar ben yemeğimi aldım. Şöyle bakın sizlere göstermek istiyorum.
Et tavuk karışık kocaman bir ekmek geldi. Şurada kolam var. Şuradan aldım. Sınırsız bir şekilde içebiliyorum. Bir de yanında patates kızartmam var. Toplamda ben bunlar için 16.500 Güney Kore wonu ödedim. Bu da arkadaşlar güncel kurla 460 Türk lirası gibi bir şey yapıyor. Burada birazcık yüksek müzik var. O sebeple tadımı yaptıktan sonra dışarıda değerlendirmemizi yaparız. Arkadaşlar çok tatlı, güler yüzlü, güzel bir mekanmış valla. Herhangi bir işbirliği, reklam yoktur arkadaşlar. Tesadüf eseri buraya girdim. Bir de ücretsiz Wi-Fi'ları var. O da tabii ki de önemli. Wi-Fi de güzel çalışıyor. Yemek de güzelse her şey güzel olacak. Bakalım, bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar döneri birazdan değerlendiririz. Hemen yanında bir baklava dükkanı var. Bir baklava dükkanı buldum. Burada da Türk arkadaşlar, merhaba. Dedim ki bir de baklava deneyelim buraya kadar gelmişken. Şu anda mutluyum. Şu anda İzmir Alsancak'ta dışarı çıktım arkadaşlar. Türk restoranları, Türk çayı, işte Türk baklavaları. Girelim bakalım. Bir de Türk baklavası deneyelim. Güzel gözüküyor. Şöyle bakın, alışık olduğumuz, bildiğimiz lezzetler arkadaşlar. Bakın şurada Türk baklavalarını görüyoruz şu anda. Arka tarafta bol bol Türkçe konuşma var şu anda. Türkçe konuşulanları duyuyorum. Güzel, sevdim. Burayı sevdim. Hadi bakalım bir şeyler deneyelim şimdi. Hatta bakın közde Türk kahvesi dahi burada var. Yine soğuk baklava da burada arkadaşlar. Bu şekilde duruyor. Baklavamızı da yedik arkadaşlar. Şu anda sizler baklavayı görüyorsunuz. Güzel bir baklavaydı. Yanında bir de çay söyledim. Peki bu görmüş olduğunuz 2 baklava ve bir çay için ne kadar ödedim? 228 Türk lirası arkadaşlar. Bu da 8000 Kore wonu yapıyor. Dürümümüzü de yedik. Dürümümüz de güzeldi. Çok büyüktü arkadaşlar. Dürümü gerçekten, ekmek çok çok büyükmüş. Yani bizdekinin 2 katı gibi düşünebilirsiniz ekmeği. O derece büyüktü. Güzel bir lezzet. Fakat bir Hatay usulü böyle hani tam o benim sevdiğim tavuk döner lezzeti yoktu. Yine de güzeldi arkadaşlar. Etle zaten tavuk birbirine karışmış haldeydi. Yani Kore standartları, şartları için düşünürsek gayet güzeldi. Yemeğimizi yedik. Türk gecemizi bitirdik gibi. Çayımızı, baklavamızı, dürümümüzü yedik valla. Tam Türk akşamı oldu bu. Şimdi burada biraz daha geç vakit yaptık. Şöyle bir sokağa tekrardan bakalım neler oluyor, neler bitiyor. Bakın Koreli arkadaşlar dans ediyor. Zaten arkadaşlar olmadı. Tekrardan buraya geliriz. Şöyle bir bakarız neler oluyor, neler bitiyor. Ama atmosfer güzel ya. Bakın. Danslar. Koreli gençler eğlenmeyi daha iyi biliyor. Oo valla yağmur çamur olmasına karşın bakar mısınız? Etraf nasıl hareketli? Sol tarafta bütün mekanlar neredeyse dolu arkadaşlar şu anda. Hatta bu mekanın önünde uzun kuyruklar başlamış. Ve inanılmaz bir yağmur var şu anda burada. Ben az önceki kız arkadaşın neden şimdi ücretsiz dediğini daha iyi anladım. Demek ki bu yoğunluğu öngörüyorlar önceden. Bakın şu an herkes hem yağmurdan kaçıyor hem de sıra bekliyor içeri girmek için. Hello. Hello. Ben sallayamıyorum tabii. Burada da markete sığınmış diğer arkadaşlar. Haydi bakalım son bir defa daha burayı turlayalım arkadaşlar. İleriye doğru şöyle devam edelim. Şu arkadaşın tam şemsiyesi önümüzü kapatıyor. Şöyle birazcık bekleyelim. Vallahi Koreli gençler eğlenmeyi biliyor. Elinde deste. You are rich guy. Thank you.
Elindekileri gerçek Amerikan doları zannetti. Koreli hanımefendiler de oldukça güzeller. Aynı Japonya'da görmüş olduğumuz gibi. Bu coğrafyada bir müddet gezince artık kimin Koreli, kimin biraz daha böyle hangi ülkeden olduğunu anlamaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Güzel. Yani demek ki biri de burası yağmurlu olmasa daha da çılgın olacak etraf. Beni kimse illegal bir durum için durdurmadı şu ana kadar. Bu da ekstra artı pozitif bir olay. Biz şu anda Tayland, Pattaya'da, Kamboçya, Siem Reap'ta, Vietnam, Bu Vien'de olsaydık yanımıza bir sürü insan gelecekti arkadaşlar. İllegal farklı şeyler sunacaktı bizlere. Burada henüz bununla karşılaşmadık. Tabii elimde kamera olduğu için de olabilir bu. Yine bakın Avrupalı gençler de burayı tercih ediyor. Eğlenmek için. Aha yanda Jenny çalıyor. Biliyorsunuz burada K-pop arkadaşlar meşhur. Dünyaya yön veriyor. Böyle bir atmosferle karşılaşacağımızı düşünmemiştim. Hele hele bu yağmurdan sonra Kore beni çok şaşırttı. Şu an bakar mısınız? İnsanlar mekana girmek için böyle bir kuyruk bekliyorlar ve burada deli gibi bir yağmur yağıyor arkadaşlar şu anda. Koreliler gece hayatını seviyor mu? Koreliler gece hayatına bayılıyor bence. Baksana sağ tarafımız. Arkadaşlar fiyatlara fazla değinemedim. Farkındayım. Bununla alakalı ilerleyen süreçte biraz daha detaylı anlatımlar yapacağım. Kusura bakmayın. Yani çünkü dışarıda fiyatlar pek yazmıyor açıkçası. Hani gelip geçerken böyle bakıyorum ne kadar diye. Henüz bir restoran bakıyorum. Evet, burada bulduk arkadaşlar. Bakalım. Kore birası 5000 wonmuş. Diğer biralar 8000 won. Yeme içme genelde 10.000 ile 15.000 won arası değişiyor. Viskiler ve diğer ürünler de genelde arkadaşlar 7.000, 8.000, aynı şekilde vodkalarda 6.000, 8.000 arasında değişiyor. Güzel. Genel olarak zaten her yerde fiyatlar benzerlik gösteriyordur arkadaşlar. 1000 won aşağı, 1000 won yukarı oynuyordur. Tabii daha çok Koreli gençler takılıyorlar. Siz de videoda görmüşsünüzdür. Koreli gençlerin tercih ettiği bir yer burası. Bazı barlara yalnızca Koreliler girebiliyor. Hani Avrupalıları pek sevmiyorlarmış. Sevmiyorlar doğru tabir değil. Ya, almıyorlarmış içeri. Evet, bizleri sevmiyorlarmış arkadaşlar. Öyle duydum. Kendi kendilerine eğlenmek istiyorlarmış. Biz bunu nerede gördük? Biz bunu Japonya'da gördük arkadaşlar. Japonya'da da bazı barları kendilerine ayırmış durumdalardı. Peki biz bunları nerede görmüyoruz? Vietnam'da, Tayland'da görmüyoruz arkadaşlar. Şöyle bakın, ara sokaklara ileriye doğru devam ediyor. Fakat hem karanlık hem de çok yağmurlu oralar. Ve şuradan şöyle bir bakış daha atalım.
Böyle bir cadde. Kore'nin gece hayatının kalbi işte burada atıyor. Müzik durmuyor. Müzik durmuyor arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım çıkalım artık buradan. Eğer arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz bir de buraya yağmursuz bir günde tekrardan gelmek isterim. O yüzden beğenileriniz, yorumlarınız çok önemli. Ama eğlence güzel arkadaşlar burada. Bakın eğlence devam ediyor. Çılgınlar ya. Ve akın akın insan gelmeye devam ediyor hala. Gecenin yavaş yavaş ilerleyen saatleri olmasına karşın. Bakın gençler arkadaşlar kendilerini atıyorlar. İşte meşhur Güney Kore geceleri de böyle. Allah var ya, çok kötü kayıyordum. Aşağı doğru yuvarlanıyordum. Arkadaşlar yavaş yavaş bu videomuzu bitirelim, kapatalım. Bugün sizlere buranın en hareketli gece hayatının yaşandığı bölgeyi göstermeye çalıştım. Yağmur en başta moralimi epey bir bozdu. Beni olumsuz etkiledi. Fakat tüm bu olumsuzluklara kucak açarak onları olumlu şeylermiş gibi kabul ederek bu videoyu çekme ve devam ettirme kararı aldım. Güzel de, eğlenceli de ve farklı da bir video olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de yağmursuz bir havada gelseydik bence çok daha büyük bir kalabalıkla, çok daha böyle sokaklara taşan bir eğlenceyle karşılaşmamız olasıydı. Fakat bunun da tadı farklı oldu. Kore'de böyle yağmurlu bir akşamda insanlar nasıl eğleniyor? Bunu aslında birazcık gözlemlemiş olduk. Eğlence had safhada arkadaşlar. Eğlence mekanların içlerinde devam ediyor. Yani mekanların içleri de boş değil. Sizler de gördünüz. İnanın bana, ben boş olsa söylerdim zaten. Biliyorsunuz artık, tanıyorsunuz beni. Yani boş verin, hani buranın gece hayatı öyle anlatıldığı kadar da hareketli, güzel değilmiş derdim. Fakat tam aksine arkadaşlar, böyle bir havada dahi mekan full. Mekan inanılmaz. Bakın gençler hala burada arkadaşlarını, benim tahminim birilerini bekliyorlar. Hala gece hayatına devam edecekler. Kore gençleri çılgın. Çok da sempatikler, çok da tatlılar. Böyleydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrardan bir sonraki videoda Güney Kore'de arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, iyi bakın kendinize. Beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Bakın bu ara sokakların hepsi arkadaşlar az önce sizlerle beraber gezdiğimiz o caddeye çıkıyor. Hava da epey soğudu. Ben nasıl gideceğim? İnternetim de yok. Sağdan mı gideyim, soldan mı gideyim? Bıktım. İnternetten, havanın yağmurlu olmasından. Şimdi biri de gidip hostelde yatmak var arkadaşlar. Yıldık. Devam. Hadi hoşça kal.